Merhabalar, ben kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Osman Fehmi Beyazal. Bugün bypass ameliyatından bahsedeceğim. Bypass aslında kelime anlamına baktığımızda İngilizce'deki by ve pass kelimelerinden geliyor. By, kenar, yan ya da tali demek, pass ise geçmek demek. Bunların birleşimi de yandan ya da kenardan dolaşarak geçmek anlamına geliyor. Aslında tarihsel süreçte baktığımızda trafik tıkanıklıklarında Amerika'da trafiği açmak için kullanılan tali yol olarak da kullanılıyordu. Kalbin kendisini besleyen atar damarlarda yani koroner arterlerde damar tıkanıklığında yapıyoruz. Ki bunun en büyük risk faktörleri de zaten şeker hastalığı, sigara, tansiyon gibi birçok risk faktörü var. Bu hastalarda çok sık karşılaşıyoruz. Evet, şöyle ki az önce bahsettiğim gibi yeni bir tali yol oluşturuyoruz. Şöyle anlatayım. Bunu bir kalbin prototipi olarak düşünebiliriz. Kalbin kendisi üst tarafta giden kalbin ana atar damarları ve kalbin yüzeyinde seyreden ince ince giden kalbin kendisini besleyen az önce bahsettiğim koroner arterler. Bu damarlarda bir tıkanıklık olduğunda, örneğin şu segmentte bir tıkanıklık olduğunda aşağı taraflara ve alt taraftaki damarlara kan ulaşamayacağından dolayı kalbin kendisi beslenemiyor ve kalp fonksiyon görememeye başlıyor. Bunun sonucunda da hastayı ölüme kadar götürüyor maalesef. Bizim bu tıkanıklığı düzeltmemiz için öncelikle yaptığımız işlemlerden bir tanesi anjiyo. Bunu yine kalbin bir damarı olarak düşünebiliriz. Kalbin kendisinde az önce gösterdiğim koroner arterin biraz daha büyütülmüş hali. Kalbin atar damarı üst tarafta normal bir şekilde geliyor. Burada mavi olarak görülen kısım tıkalı olan segment ve aşağısı tekrardan normal olan kısım. Bizim bu damar tıkanıklığını açmak için öncelikle koroner anjiyo yapmamız lazım ve bu damar tıkanıklığının olduğu yerde içinden ince bir tel göndererek koroner anjiyo yöntemiyle balon ya da stent gibi işlemlerle bu damar tıkanıklığı açılabiliyor. Ama bu işlem yapılamadığında ya da başarısız olduğunda bizim bypass ameliyatı yapmamız gerekiyor. Yani açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Yeni bir damar bularak hastanın vücudundan, kolundan, bacağından ya da göğsünden alabileceğimiz şuna benzer damarlarla kalbin damar tıkanıklığını yeni bir yol oluşturarak düzeltebiliyoruz. Şöyle ki yeni aldığımız damarı tıkanıklığın olduğu yerin üst tarafına bağlıyoruz ve alt tarafına tekrardan bağlayarak normal damar tıkanıklığının olduğu yerden değil, ekstra bir yol vasıtasıyla yandan kenardan geçerek tali bir yol oluşturarak aşağıdaki kısmın tekrardan beslenebilmesini ve kan dolaşımının oluşabilmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde de kalp normal fonksiyon görebiliyor. Saatler değişebiliyor. Yaptığımız işleme göre çok uzun ya çok kısa süreler olabiliyor ama ortalama 3-4 saat içinde bu işlem yapılabiliyor. Tabii ki bizim bu bahsettiğimiz ameliyatları normalde standart olarak açık ameliyat şeklinde yapıyoruz. Yani göğüs kafesini ortadan ikiye ayırarak yapıyoruz ama son dönemdeki teknolojik gelişmelerle beraber son yıllarda iyice yaygınlaşmaya başladı. Bypass ameliyatlara dahil olmak üzere birçok kalp ameliyatını artık minimal invaziv yöntemlerle, küçük kesilerle, koltuk altından ya da robotların kullanılmaya başlamasıyla beraber robotik cerrahi yöntemleriyle de yapabiliyoruz. Klasik yönteme göre bazı avantajları, dezavantajları var. Bunu tabii ki her hastaya yapmıyoruz. Hastanın risk faktörlerini, uygun olup olmadığını muhakkak değerlendirmemiz gerekiyor. Yaptığımız durumlarda, yapabildiğimiz durumlarda hastaların iyileşme süreci daha hızlı oluyor. Her hastayı biz ameliyat etmeden önce ya da anjiyo ve stent işlemleri yapmadan önce muhakkak değerlendiriyoruz. Bizim konseylerimiz var. Bu konseyde hasta ameliyatı kaldırır mı, anjiyoyu kaldırır mı ve yapacağımız işlem değecek mi diye hastayı değerlendirmemiz lazım. Risk faktörlerine bakmamız lazım. Bu işlemlerin sonucunda hastaya ameliyat kararı verdiysek eğer ameliyata uygunsa ameliyat olması gerekiyor. Çünkü olmazsa bu hasta kaybedilecek. En önemli şey bu hastalığın hiç olmaması ve bunun için de hastalarımızın en çok istediğimiz şey en düzenli bir şekilde doktor kontrollerini ihmal etmemeleri, sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmaları, şeker hastalıkları varsa muhakkak doktor kontrollerine şekerlerini düzenlemeleri ve diğer risk faktörleri varsa bunları en olabildiğince aza indirgemeleri gerekiyor.